Hanımlar beyler, Yemek Konstitüsyosu'na hoş geldiniz. Bugün yine muazzam bir tatlımız var. Bugün pavlova yapıyoruz. Ünlü imparatorluk balerini Anna Pavlova için yapılmış o bembeyaz eteğini yumurta beyazının köpükleriyle şekillendirmişler. Üzerine de taptaze meyvelerle şahane bir pavlova yapacağız. Ama hala abone olmadıysanız ben pavlovaya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Ben de başlıyorum. 6 tane yumurta beyazım var. Yaklaşık da 2 su bardağı şekerim var. Yumurta beyazından önce yavaş yavaş çırpacağım. Sonra hafifçe beyazlayınca şekeri de yavaş yavaş ekleyeceğim. Ta ki şekerler kaybolana kadar. Ama çırpmak için ne ihtiyacım var? Miksere. Ufak bir devirle başlayalım. Evet, şeker neredeyse kaybolmak üzere içerisinde. O çok önemli. Son olarak dışının birazcık daha çıtır olabilmesi için içerisine 3 çay kaşığı kadar nişasta ekleyeceğiz. Şöyle her yerine gelsin. Son bir kez onunla karıştıracağım. Ve 1 çay kaşığı da sirke. Ben burada beyaz bir sirke kullandım. Beyaz üzüm sirkesi. 1 çay kaşığı yeterli olacaktır. Ve çırpmaya devam. Bakalım kıvamına, muazzam. Son olarak da kontrol etmek için şöyle bir parçayı parmaklarınızı alın ve bastırın. Şeker kırıntısı gelmiyorsa karışım hazır demektir. Şimdi bunu fırın tepsisine alacağız. Bir tane yağlı kağıdımız var. Tepsiye yağlı kağıdımızı seriyoruz. Kağıdın kaymaması için hafiften şu pavlovanın ucundan alın. Şöyle kenarlara sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Ortada ufak bir çukur bıraktım. Kenarları da kaşığın arkasıyla bir balerin eteği gibi şekillendirdim. Artık fırına gidebilirim. Fırına geldik ama fırına atmadan önce ufak bir detaydan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi fırını 150 derecede ısıttım. Ama hemen fırınımı 120'ye alıyorum. Ve pavlovayı fırına atıyoruz. Evet, pavlovayı kapattım artık. Birazcık da havalansın diye yaklaşık 1 saatte havalanacak. Şuraya böyle bir tane tahta kaşık soktum ki içerideki fazla nemli hava dışarıya çıkabilsin. Tam 1,5 saat fırında pişti. İlk 1 saat 120 derecedeydi. Sonra baktım ki çatlamalar biraz büyümeye başladı. Fırını 100 dereceye çektim. Bir yarım saatte öyle pişti. Yani toplamda 90 dakika fırındaydı. Şimdi 1 saatte böyle dinlenecek. Muazzam pavlovam artık güzelce dinlendi. Kenarları böyle yumuşacık ama aynı zamanda çıtır çıtır, ortasını birazdan kesince birlikte göreceğiz. En başında oluşturduğumuz şekilden ötürü de hafiften ortaya doğru bir çökmesi var. Orayı da şimdi çok güzel kremayla dolduracağız. Bunun içerisine dilerseniz pastacı kreması, krem şanti, çikolata kreması, karamel, bir sürü reçelli sos vesaire her şeyi koyabilirsiniz. Ama bence sadece krema koymakta fayda var. Çünkü içerisinde yeterince şeker var. Bir su bardağı kadar kremam var. Onu çırpacağım. Güzel çileklerle süsleyeceğim. Şimdi şu kremayı çırpalım.
Gördüğünüz gibi ben krema, çilek ve pudra şekeriyle basit bir şekilde süsledim ve bitirdim. Çünkü tamamıyla o alttaki yumuşaklığın tadını almak istiyorum ama dilediğiniz tüm meyveler, tüm sosları bu tatlının üzerine kullanabilirsiniz. Ufak bir püf noktası vereceğim. Tatlıyı fırından çıkartıp soğuttuktan sonra kuru bir zeminde bekletebilirsiniz ama sosladıktan sonra hiç beklemeye vaktiniz yok. Doğruca misafirlerinize götürmeniz gerekiyor. Çünkü üstteki o nemlilik doğruca pavlovanızı eritecektir. O nedenle ben de vakit kaybetmeden hemen kendime bir dilim keseyim. Bu güzellik karşısında daha fazla bekleyemeyeceğim. Ben bunu yerim. Böyle pıt diye gidiyor ya. Yani şu anda tek seferde yarısını yerim. O kadar lezzetli. Kesinlikle şekersiz bir krema kullanın. O kadar dengeli ki çünkü taban bayağı şekerli. Üstü şekersiz. Sonra çilekli hafif böyle ekşi tatlı. İnanılmaz güzel. Bunu mutlaka deneyin. Denedikten sonra o güzel fotoğraflarını çekin ve bizle de paylaşın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı, Instagram'dan ve Facebook'tan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.